Sorti yapan uçaklar, patlayan mühimmatlar, sert demeçler, silahlanma yarışları ve savaş uçaklarının birbirine attığı radar kilitleri. Hayır, bugün Orta Doğu bölgesinde yaşanan bir krizi veya çatışmayı anlatmayacağım. Geçmişteki bir savaşı da konuşmayacağız. Bugünkü içeriğimizde gözlerimizi Pasifik'e çevireceğiz. Asya'nın devleri arasında sıkışmış bir adadan bahsedeceğim. Çin, Güney Kore, Filipinler ve Japonya'nın ortasında yer almış bir bölgeye gidiyoruz. Yolculuğumuz Tayvan'a olacak. Hazırsanız başlayalım. Asya'nın siyasi haritası uzun yıllardır Çin ve Tayvan arasındaki ilişkilerin gerilimli olduğu bir bölgeyi barındırıyor. Devasa boyuttaki Çin anakarası ve Tayvan'ın küçük ancak stratejik konumu bölgede yaşanan siyasi ve ekonomik mücadelelerin nedeni. İki taraf arasındaki ilişkiler tarih boyunca karmaşık bir şekilde ilerledi ve günümüze kadar geldi. Tayvan konusu Asya kıtasındaki en önemli siyasi meselelerden biridir. Bu iki bölge tarihi, kültürel ve siyasi nedenler sebebiyle uzun süredir birbirine bağlıdır. Ancak son yüzyılda yaşanan bazı olaylar bu ilişkileri oldukça gerilimli bir hale getirdi. Tayvan uzun yıllar boyunca Çin'in bir parçası olarak kabul edildi. Tayvan, 1949 yılındaki Çin İç Savaşı sırasında Çin Milliyetçi Partisi lideri General Chiang Kai-shek yönetimindeki Çin hükümetinin kaybettiği bir yerdi. Chiang Kai-shek, Mao Zedong'a karşı iç savaşı kaybedince Tayvan'ı Çin Milliyetçi Partisi'nin yeni merkezi olarak belirledi ve burada Çin'in gerçek hükümeti olduğunu iddia ederek iktidarını sürdürdü. Ancak Çin Komünist Partisi tarafından Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla birlikte Komünist Çin'in resmi hükümeti olarak tanınmayan Tayvan, uluslararası alanda izole edildi. Çin, Tayvan'ın kendi parçası olduğunu iddia ederken Tayvan hükümeti, Çin'in yasal olarak Tayvan adaları üzerinde hiçbir iddiası olmadığını savunuyor. Bu fikir ayrılığı her iki taraf arasında gerginlik yaratıyor. Çin, Tayvan'ı hala Çin'in bir eyaleti olarak görüyor ve Tayvan'ın bağımsızlık hareketleri Çin Halk Cumhuriyeti tarafından sert bir şekilde eleştiriliyor. Son yıllarda Çin'in ekonomik gücü arttıkça Tayvan'a karşı tutumu daha da sertleşti. Tayvan'ı Çin'in bir parçası olarak kabul etmeyen ülkelerle ticari ilişkileri kesme tehdidinde bulunuyor. Tayvan ise bağımsızlığını koruma amacıyla askeri gücünü arttırmakta ve uluslararası alanda daha fazla tanınmak için mücadele veriyor. Çin ve Tayvan arasındaki gerilim sadece Asya'da değil, dünya genelinde de etkilidir. İki taraf arasındaki ilişkiler bölgesel istikrarsızlığı da arttırdı. Bu gerginlik sadece bölgesel istikrarsızlığa neden olmakla kalmadı, aynı zamanda uluslararası ticaretin de zarar görmesine sebep oldu. Bu nedenle uluslararası toplum bu meseleyi çözmek için adımlar atmaktadır. Ancak Çin ve Tayvan arasındaki ilişkilerin geleceği hala belirsiz. Bu bölgedeki siyasi gerilim, dünyadaki diğer devletler ve çok uluslu şirketler tarafından dikkatle takip edilmeye devam ediliyor. Bu adanın öneminden bahsetmek istiyorum. Tayvan, yüksek teknolojili ürünlerin üretimi konusunda dünyanın genelinde önde gelen ülkelerden biridir. Ve özellikle yarı iletken malzemeler ve çip üretimi konusunda uzmanlaşmış bir ekosisteme sahip. Tayvan'da bulunan çip üreticileri, dünya genelindeki çoğu teknoloji şirketine hizmet verir. Tayvan'ın çip üretimi, dünya çapındaki tedarik zincirleri ve endüstriyel faaliyetler için hayati derecede önemli. Özellikle bilgisayarlar, cep telefonları, otomotiv endüstrisi, elektronik aletler ve silah sanayisi gibi sektörlerde stratejik bir konumda. Bu konuyu örneklendirmek istiyorum. Tayvan merkezli bazı şirketlerden ve çip tedarik ettiği firmalardan bahsedeceğiz. Dünyanın en büyük yarı iletken üreticilerinden biri olan TSMC yani Tayvan Yarı İletken Üretim Şirketi, Apple, Qualcomm, Nvidia, AMD ve Huawei gibi şirketlere çip üretiyor. MediaTek firması da Xiaomi, Oppo ve Vivo markalarına çip tedarik eder. Son olarak Samsung da Tayvanlı üreticilerden çip tedarik eden önemli teknoloji firmalarından birisi. Hayatımızda büyük yer kaplayan teknolojik cihazlarımızın büyük bölümü Tayvanlı çip üreticileri sayesinde çalışıyor diyebiliriz. Ayrıca Tayvan menşeli çipler ve yarı iletkenler, yapay zeka, blok zinciri ve nesnelerin interneti gibi yeni nesil teknolojiler için de kullanılıyor. Covid-19 pandemisi, sınırların kapatılması ve üretim kesintileri nedeniyle dünya genelindeki çip tedarik zincirleri zayıfladı. Bu sebeplerden dolayı Tayvan'daki üretim bilgi birikimi dünya devlerinin iştahını kabarttı. Tayvan'ın kapasitesi ve jeopolitik konumu bu konuya ABD'yi de müdahil ediyor. Çünkü Çin ekonomisi ham madde ve diğer ithal girdilerde büyük oranda deniz ulaşımına bağlı. Çin'in liman bölgeleri ülkenin doğusunda yer alıp Tayvan'a yakın noktalarda yer alıyor. Dünyanın en işlek konteyner limanı olan Şangay Limanı ve Hong Kong Limanı'nın Tayvan'a yakın konumu ve bu limanların Çin anakarasını besleyen iki majör ticaret üssü olması, Çin'in dış ticaret operasyonlarında zaafı olabilecek unsurlardan. Tayvan ve ona bağlı adalarda ABD'nin askeri üstünlüğü olursa Çin ticaret operasyonlarında karlı olamaz.
Matsu Adası, Kinmen Adası ve Penghu Adaları Tayvan ve Çin arasında yer alan önemli noktalardan. İthalat maliyetleri artarsa üretim maliyeti artar ve bu durum uzun vadede maliyet enflasyonunu ortaya çıkartır ve fiyatların yükselmesine neden olur. Olası gerginliklerde gemilerin navlun fiyatları ve sigorta poliçe bedelleri çok fazla yükselebilir. Çünkü Çin'e sevkiyat yapacak ticaret gemilerine uluslararası sigorta şirketleri düşük fiyatlı sözleşme yapmaktan kaçınacaktır. Geçtiğimiz hafta Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen Kaliforniya'ya bir ziyarette bulundu. Bu ziyaretinde ABD Temsilciler Meclisi Sözcüsü Kevin McCarthy ile görüştü. Bazı üyelerle de toplantı yaptı. Burada geniş bir parantez açmak istiyorum. ABD'de dış politika süreçleri sadece Dışişleri Bakanlığı tarafından yönetilmiyor. Başkanların yaklaşımı sonucu devletin farklı kurumlarının ön plana çıktığı dönemlerde görülüyor. Bir önceki ABD Başkanı Trump döneminde Dışişleri Bakanlığı, Rex Tillerson zamanında enerji politik ve dış politika gibi konulara doğrudan dahil olurdu. Daha sonradan eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton gibi isimler de politika oluşturma ve yürütme sürecinde sahne aldı. Günümüzde ise devletçi bir anlayışa sahip olan Joe Biden, politikadaki geçmişine bağlı kalarak parlamenter bir tutum sergiliyor. Uluslararası meselelerde de Temsilciler Meclisi ve Senatoyu aktif kullanmaya çalışıyor. McCarthy'nin cumhuriyetçi olması da bu durumu değiştirmiyor. Çünkü ABD, Tayvan meselesine partiler üstü bir tutumla yaklaşıyor. Tekrar ziyarete dönelim. Aslında bu ziyaretin konumunun değişmesi bekleniyordu. McCarthy'nin Tayvan'a gidip Tsai Ing-wen ile görüşmesi planlanıyordu. Bu ziyaret Çin'i çok rahatsız etti. Çin Devleti Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fengliang, ABD'yi Çin'in iç işlerine karışmamasına dikte ederek kınadı. Tsai Ing-wen, Kaliforniya'da ABD'li yetkililerle görüşürken, Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Pekin'deydi. Macron, bu görüşmeler sonunda Avrupa'nın kendisini doğrudan etkilemeyen krizlere müdahil olmasını doğru bulmadığını basında paylaştı. Çünkü Fransa ekonomisi de Tayvan çiplerine ve Çin üretimine ihtiyaç duyuyor. Bu kapıların Fransa için kapanması demek, uzun süredir ülkede yaşanan ekonomi kaynaklı protestoların uzun vadede şiddetlenerek artması anlamına gelebilir. Bu gelişmeler üzerine Xi Jinping, Tayvan Boğazı'nda 3 günlük bir tatbikat başlatıldığını duyurdu. Çin ordusunun kara kuvvetleri aracılığıyla bu tatbikat gerçekleştirildi. 12 savaş gemisi ve tam 91 adet savaş uçağı katıldı. Bunların 54'ü Çin ve Tayvan arasındaki medyan hattını geçti. Medyan hattını kısaca açıklayayım. Çin anakarası ve Tayvan'ın deniz egemenlik alanlarının ortasından geçen bir hat. Ancak bu resmi bir hat değil. İki taraf da bu hattın varlığını kabul ediyor. Askeri birliklerini ve hava araçlarını bu hattın diğer tarafına geçirmiyor. Bu tatbikatın arka planına bir bakalım. 2022 yılının Ağustos ayına dönüyoruz. Dönemin ABD Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi, uygulanan yoğun baskıya aldırış etmeden Tayvan'a gitti ve Devlet Başkanı Tsai Ing-wen ile görüştü. Bu görüşmeden sonra Çin ordusu Tayvan etrafında askeri tatbikat yapma kararı aldı. Bu tatbikatlar öncekilere ve günümüzde uygulanan tatbikata benzemiyor, önemli bir farklılık taşıyordu. Gerçek mühimmatlar kullanılıyordu. Çin ordusu Tayvan'ı işgal edebileceğini ve askeri kapasitesini yıpratabileceğini dünya kamuoyuna ispat etmişti. Buna karşılık Tayvan ordusu da topçu birliklerinin tatbikat düzenleyeceğini duyurmuş ve bu tatbikatlarda yapılan bir hata yüzünden Tayvan ordusu yangın çıkarmıştı. 2023 yılındaki tatbikatta 2022 yılına göre daha fazla hava aracı medyan hattını geçip Tayvan adası etrafında uçuş yaptı. 11 Nisan'da Tayvan Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından 54 hava aracının ve 8 geminin Tayvan hava sahasını ve deniz egemenlik alanını ihlal ettiğini ve bu durumu yakından takip ettiklerini duyurdu. Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu konuyla alakalı verdiği bir demeçte şu ifadeleri kullandı. Çin'in son birkaç gündür yaptığı askeri tatbikatlar çok ciddiydi. Çin Hava Kuvvetleri'nin sortilerine bakarsanız gemilerle birlikte Tayvan'a çok yaklaşıyorlar. Herhangi bir kaza Tayvan ve Çin arasında kontrol edilemeyecek bir savaşa yol açabilir. Ve eğer diğer ülkeler müdahale etmeye çalışırsa bu büyük çaplı bir savaşın başlangıcı olabilir. Ama Çin savaşmak istiyorsa biz hazırız. Kevin McCarthy ve Tsai Ing-wen arasındaki görüşme Ronald Reagan Başkanlık Kütüphanesi'nde gerçekleşti. Bu görüşmenin gerçekleştiği mekanı not edelim. Sizce neden burası tercih edildi? Kısaca aktarayım. 1980'lerde Ronald Reagan yönetimi Tayvan sorununda aktif bir yaklaşım sergiliyordu. Bu dönemde Çin ve ABD ilişkileri tebliğler aracılığıyla ilerliyordu. Reagan yönetimi bir yandan Çin'le sıkı ilişkiler tesis etmeye çalışırken bir yandan Çin'in hassas noktası olan Tayvan sorununu provoke etmeye devam ediyordu. Bu dönemde ABD yönetimi tek Çin yaklaşımını kabul edip Tayvan'ı Çin'in bir parçası olarak tanımlarken aynı zamanda da Tayvan yönelik çeşitli destekler açıklıyordu. Reagan yönetimi 3. tebliğ döneminde 6 maddelik bir deklarasyon yayınladı. Bu tutumlarını Six Assurances yani 6 güvence ismini verdikleri bir ajandayla dünya kamuoyuna duyurdu. Bu deklarasyonda Amerika Birleşik Devletleri,
Tayvan'a silah satışını durdurmaya yönelik bir tarih açıklamayacak, Tayvan'ın egemenliği konusundaki tutumunu değiştirmeyecek, Tayvan'a Çin'le müzakerelere girmesi için baskı yapmayacak, Çin Halk Cumhuriyeti ve Tayvan arasında arabuluculuk yapmayacak, tek Çin, İki Çin veya tek Tayvan gibi politik yaklaşımlardan vazgeçmeyecek ve Çin'in Tayvan üzerindeki egemenliğini tanımayacak maddeleri yer aldı. Bu güvenceler özellikle Çin'in Tayvan'a karşı giderek artan saldırgan duruşu karşısında Tayvan'ın ABD ile ilişkilerinde istikrar ve kesinlik sağladı. Sizce ABD'nin görüşme için Reagan kütüphanesini tercih etmesi, mevcut Biden yönetiminin Tayvan sorununa Reagan'cı politikalar uygulayacağına yönelik bir işaret olabilir mi? Bu içeriğimizde Pasifik'teki önemli sorunlardan bir tanesini ele aldık. Tayvan sorununun geçmişinden ve güncel durumundan bahsettik. Fikirleriniz bizim için çok kıymetli. Görüşlerinizi merak ediyoruz. Sizin bu konudaki düşünceleriniz neler? Yorumlarda belirtmeyi ve bu tarz daha fazla içerik görmek için GZT'ye abone olmayı unutmayın. Sorti yapan uçaklar, patlayan mühimmatlar, sert demeçler, silahlanma yarışları ve savaş uçaklarının birbirine attığı radar kilitleri.